Merhaba, iyi günler. Dünkü yayında bahsettiğim Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nin BBC'si sayılan National Public Radio'daki mülakatıyla ilgili bugün biraz uzun konuşmak istiyorum. Başlığı Fethullah Gülen'in yalanları olarak verdim. Çünkü bu mülakatta Amerikalı gazeteciye söylediği şeylerin neredeyse tamamı yalan. Ama şöyle bir olay var. Fethullah Gülen belli bir tarihe kadar hep gizlenmişti. Hiç kendini ortaya çıkarmamıştı. Ama 1990'lı yılların başından itibaren ortaya çıktı ve mülakat vermeye başladı. Önce Türkiye'de gazetecilere, sonra yurt dışına gittiği zaman oraya gelen Türkiye'li gazetecilere ya da yabancı gazetecilere mülakatlar verdi. Ve bu mülakatların ezici bir çoğunluğunda genellikle karşısında kendisinden etkilenmiş, zaten mülakatı yapma nedeni bir şekilde Fethullah Gülen promosyonu olan kişilerdi. Bu konuda ilk Türkiye'de basında verdiği mülakatlar Nuriye Akman ve Ertuğrul Özkök'tür. Nuriye Akman o zaman Sabah gazetesinde yaptı. Ertuğrul Özkök Hürriyet gazetesinde yaptı ama adını yayınlamamıştı. İmzasız çıkmıştı. Daha sonra kendisinin yaptığını söyledi. Bunların ikisi de ilk röportajlar olmasına rağmen bu bilinmeyen, adı hep duyulan bu kişi hakkında, esrarengiz kişi hakkında hafif yollu sıkıştırır gibi olan ama daha çok onun propaganda yapmasına imkan tanıyan söyleşiler gerçekleştirmişlerdi. Bu şu ana kadar da böyle sürdü. 17-25 Aralık sonrasında BBC'de yapılan bir röportajı istisna sayarsak, ondan beri de 15 Temmuz'dan sonra da yapılanlara baktığımız zaman yabancı medyanın, zaten Türkiye'de medya artık kendisiyle konuşmuyor ya da konuşamıyor. Yapılanlara baktığımız zaman yine aynı şeyi görüyoruz. Genellikle, hepsi olmasa bile, genellikle kendisine sempatik ya da empatik bakan kişiler. Bu sempatik bakmalarının nedeni de şu oluyor, ilginç bir şekilde. Fethullah Gülen ve onun hareketini sevmekten çok, onun karşı çıktığı kişilerden nefret etmekten kaynaklanıyor. Bir zamanlar 90'lı yılların başında Fethullah Gülen o tarihte yükselen Refah Partisi'ne karşı bir dengeleyici unsur olarak görüldüğü için önü açıldı ve medyada ona böyle baktı. Nasıl baktı? Fethullah Gülen refahtan iyidir. Refah kesse, Refah Partisi'nin önünü kesse bu keser diye bakıldı. Yoksa kendisine hayran oldukları için değil. Ama daha sonra Fethullah Gülen iktidarın bir parçası haline gelince cemaati, bu sefer hayranlık yayınları yapıldı ki o yayınları yapanların, röportajları yapanların önemli bir kısmının, onunla el ele kol kola fotoğraflar çektirmiş kişilerin, ona övgüler düzmüş kişilerin önemli bir kısmı şu anda biliyorsunuz FETÖ avcısı durumdalar ve alakası olmayan insanları FETÖ'cü olmakla, kripto FETÖ'cü olmakla falan suçluyorlar. Yabancı medyada daha eleştirel mülakatlar oldu ama özellikle 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de yaşanan büyük tasfiyeyle beraber gözaltılar, tutuklamalar, akademisyenler, gazeteciler, işlerinden atılanlar vesaireyle beraber darbeden çok darbe sonrası hükümet ve Tayyip Erdoğan'ın otoriterleşmesi öne çıktı ve bu sefer de yabancı medyada Tayyip Erdoğan'a karşı olan nasıl söyleyeyim, antipati, Fethullah Gülen'e yönelik sempati olmasa bile empatiye dönüştü. Bu en son National Public Radio'da yapılan yayında da bunu görüyoruz. Genellikle futbol tabiriyle muz orta denebilecek sorular var. Çok az sayıda hakkındaki iddialar var. İddiaların da üzerine çok fazla gitmemiş gazeteci, Amerikalı gazeteci. Bu mülakat önemli çünkü bu mülakatta Fethullah Gülen'e standart bir şekilde sorulan şeyler tekrar soruluyor ve Fethullah Gülen de standart bir şekilde aynı cevapları veriyor. Yani aynı yalanları söylüyor. Bu
sorular ve bu yalanlar daha önceki birçok röportajda da çıktı karşımıza. Bundan sonra da çıkacak. Bunların bazılarını ele almak istiyorum. Birçoğunu zaten değişik vesilelerle dile getirmiştik ama tekrarda yarar var. Önce basitinden başlayalım. Türkiye'den çok ayrılmak istemiyordum ama kalp problemlerim vardı ve Mayo Klinik'ten bir kardiyolog buraya gelip tedavi olmam konusunda ısrar etti. O yüzden buraya geldim. Hastanedeydim. Bir savcı bana karşı dava açtı. 28 Şubat sürecini kastediyor. Bu yüzden işler yatışana kadar burada kalmaya devam etmem tavsiye edildi. Ama hiç yatışmadı. İnziva dışında bir şey yapmıyorum. Hastaneye gidip geliyorum, dinginliği tercih ediyorum. Burada inziva yani diğer husus da çok gerçeği birebir yansıtmıyor ama onlar hani yine masum. Ama inziva dışında hiçbir şey yapmıyorum. Çok büyük bir yalan. Çünkü Fethullah Gülen Pensilvanya'da küresel bir şebekeyi yönetiyor. Yıllardır böyle oradan kontrol ediyor. Sadece Türkiye'deki faaliyetleri değil, dünyanın değişik yerlerindeki faaliyetleri kontrol ediyor. Kişiler, Türkiye'den ve diğer ülkelerden kişiler ona düzenli olarak rapor veriyorlar. Ve bu raporların bir kısmı da gizlilik nedeniyle bizzat şifai oluyor. Dolayısıyla bizzat geliyorlar ve Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da kaldığı çiftlik o tarihten bu yana düzenli olarak ziyaretçi hakkında oluyor. Bu ziyaretçiler ondan akıl almak, daha sonra söylediği gibi onun tavsiyelerini dinlemek değil, bu şebekenin bir parçası olarak ona bilgi vermek, ondan talimat almak için gidiyorlar. Tabi bu arada ders yapıyorlardır, onun sohbetini dinliyorlardır, o ayrı bir şey ama burada temel olan bir küresel bir örgütlenme söz konusu ve Pensilvanya onun merkezi, karargahı. Dolayısıyla Fethullah Gülen'in Pensilvanya hayatını en son karşılayacak olan cümle inzivadır. İnziva bizim bildiğimiz tek kişilik yapılan bir şeydir. Burada herhalde bunu en iyi FBI biliyordur, Amerikan İç İstihbaratı biliyordur. Pensilvanya herhalde inzivanın olduğu bir yer değil. Çünkü onlarca hatta kimi dönemde yüzlerce ziyaretçiyle sürekli ziyaretçisi eksik olmayan bir yer ve oradan gerçekten küresel anlamda bir örgütlenme yönetiliyor. Bir diğer husus yalan diyelim. Erdoğan beni bitirmenin hareketi bitireceğini düşünüyor, yanılıyor. Biz ölümlüyüz, bir gün öleceğiz. Fakat bu insanlığa sevgi ve adanmışlığın hareketi ve inşallah aklını ve özgür iradesini kullanan insanlar harika işlerini yapmaya devam edecekler. Şimdi bu İngilizceden çeviri olduğu için birebir onun kendi sözleri değil ama bu hareketin insanlığa sevgiyi aşılayan ve bir adanmışlık hareketi olduğu kesin. İnsanlar gerçekten buraya angaje oluyorlar çok küçük yaştan itibaren. Ama bu hareketin insanlığa sevgi aşıladığını herhalde kimse inanmıyordur. Kendisinin de inandığını sanmıyorum. Sevgi bu hareketin lügatında kozmetik olarak bile çok fazla olan bir kavram değildir. Onu özellikle söyleyeyim. Özgür iradesini kullanan insanlar lafı da bu hareket için çok söylenebilecek bir olay değil. Çünkü bu hareket herhangi bir İslami cemaatin ötesinde dünya çapında, küresel çapta kalt olarak bilinen dini yapıları andırıyor. Bu tek kişinin otoritesine, körü körüne bağlılığı kapsayan, dünyanın değişik yerlerinde kimi zaman İslam'dan, Hristiyanlıktan ya da birkaç dinin bir araya getirilmesinden oluşan, kimi zaman uzaylılara inanmak gibi inançları olan ama esas olarak karizmatik bir liderin etrafında insanların bütün hayatlarını bu lider ve onun öğretisine adadığı hareketlere benziyor. Sekt deniyor, kalt deniyor. Artık bunun Türkçesi tam tarikat bunu karşılamıyor. Çünkü Türkiye'deki tarikatlar ya da İslam dünyasındaki tarikatlarda şeyhe bağlılık varsa bile kaltlardaki gibi, sektlerdeki gibi körü körüne bağlılık çok ender yaşanan bir olaydır. Dolayısıyla bu hareketin sevgi hareketi ve özgür iradeye sahip insanlar hareketi olduğunda çok açık bir çarpıtma olduğunu vurgulamak lazım. Bir başka husus, bu çok net bir yalan. Bütün bunları benim kontrol ettiğime, insanlara ne yapacaklarını söylediğime ve bu insanların da bunu yaptığına dair bir algı var. Fakat böyle bir şey yok.
Araştırsınlar, bulsunlar diyor. Araştırıp bulmaya gerek yok. Kendi hayatını anlattığı Küçük Dünyam kitabından itibaren ki ilk yayınlandığı Zaman Gazete'de tefrika oldu. Orada anlattığı kişi de bugünün baş itirafçılarından Latif Erdoğan'dır. Orada hareketi ilk inşa ettiği andan itibaren nasıl tek tek tüm öğrencilerinin peşine düştüğünü, kontrol ettiğini, her hareketlerini kontrol ettiğini bize anlatır. O tarihten itibaren ve hareket büyüse de Fethullah Gülen'in bütün bu hareketin bütün detaylarına hakim olduğunu düşünüyorum. O öyle ben sadece genel şeyi çizerim, bunu insanlar kendi başlarına yapar diyecek bir insan değil. Büyük ölçüde paranoyak denebilecek ölçüde sızmalardan endişe eden bir kişi. Dolayısıyla öyle kendinden habersiz bu harekette taktik adım bile atılacağını sanmıyorum. Stratejik zaten atılamaz, taktik adım da atılamaz. Mesela şimdi bu yapılanma için imamlar vesaireler, genelkurmay imamı, emniyet imamı vesaire gibi şeyler söyleniyor. Fethullah Gülen'in bu isimleri bilmiyor olması ve bu isimleri bizzat kendisinin saptamamış olması kesinlikle mümkün değil. Bu öyle bir hareket. Bu anlamda baktığımız zaman bu hareket bir istihbarat servisini andırıyor. Bir anlamıyla PKK'yı, bir anlamıyla Hüseyin Velioğlu dönemindeki Hizbullah'ı, Türkiye'deki Hizbullah'ı andırıyor. Liderin her şeyi tek tek bildiği, herkesi hakkında tek tek bilgi sahibi olduğu, detaylı bilgi sahibi olduğu bir hareket. Dolayısıyla ben tanımam etmem sözü hiçbir şekilde gerçekçi değil. Devam edelim. Ben yine yeminle temin ediyorum ki o polislerin, savcıların, hakimlerin %1'inin 10'da 1'ini bile tanımıyorum. Yani 1000'de 1'ini bile tanımıyorum. Fakat harekete sempati duyuyor olabileceklerinin farkındayım. Bu yaşta yalan söylemeye ihtiyacım yok vesaire. Şimdi özellikle polis şefleri, yargıçlar, savcılar, üst düzey bürokratlar, generaller, subaylar vesaire bu Gülen'in cemaatine, Gülen'in fikirlerine yakın olacak. Gülen bunları bilmeyecek, adlarını bile duymamış olacak. Bunlara hiçbir şekilde temasa geçmemiş olacak. Bu gerçekten hiçbir inandırıcı olan bir şey değil. Tabii ki bir Amerikalı gazeteci bu ona inandırıcı gelebilir ama bu hareketin 1970 başlarından itibaren Türkiye'de bu kadar örgütlenmiş ve dünya çapında bu kadar örgütlenmiş bir hareketin doğasına uygun olan bir şey değil. Yıllarca kendini orduda gizleyen bir generalden ya da üst düzey polis şefinden ya da yargı mensubundan bahsediyoruz. Gerektiğinde içki içen, eşinin başı açık, laik, seküler bir görüntü çizen ve bunu bir dava uğruna yapan çok sayıda insan söz konusu. Ve bu insanlar bunları kimseden habersiz, Fethullah Gülen'den habersiz yapıyor olacak. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Fethullah Gülen sadece bir takım şeyler anlatıyor, dersler veriyor. Bir takım başka bir komite var, ona bağlı insanlar. Bütün bu gizli kapaklı işleri onlar yapıyor. Böyle bir şeyin de olması mümkün değil. Bunlara kesinlikle izin vermez. Yani burada tamamen bir çarpıtma var. Bütün bu polis şeflerinin, yargıçların, yargı mensuplarının, subayların vesairenin bizzat Fethullah Gülen'in bilgisi dahilinde bu noktalarda olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, buna bağlı olarak şimdiye kadar yaptığım tek şey camilerde ve konferans salonlarında ders ve tavsiye vermek. Gizli bir topluluk olduğu söylenemez diyor. Gizli bir topluluk olduğunu hepimiz biliyoruz. Gazeteci olarak ben Fethullah Gülen'le ilgili ilk çalışmaya başladığımda ortada 85 yılıydı. Ortada tek bir Fethullahçı olarak tanımlanabilecek insan yoktu. Kendini deklare eden insan yoktu. 90'lı yılların başından itibaren kendilerini kamuya açtılar. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Zaman Gazetesi vesaire gibi şeylerle. Fethullah Gülen de bu vakfın açılış kokteylinde
ilk defa medyanın karşısına çıktı. Ama ondan sonra da hep gördük ve duyduk ki, sonra da gördük ki, gördüğümüz bu insanların dışında da çok sayıda devlette özellikle bu hareketin insanları varmış ve bu hareket bir görünen bir de görünmeyen yüzüyle yürüyen bir hareketmiş. Ben bunu özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra yazdığım yazılarda bu hareketin sivil kanadı ve sivil olmayan kanadı diye ayırmıştım. Ama daha sonra 15 Temmuz sonrasında çıktı ki aslında sivil kanatla sivil olmayan kanat da birbirine bayağı iç içe olan yapılarmış. Dolayısıyla bu hareket daha başından itibaren gizliliği esas almış bir hareket. Fethullah Gülen'in en büyük alanlarından birisi askeri darbelere hep karşı çıkmış olması. Bir tek 12 Mart askeri darbesinde hapse girdi, İzmir'de bir müddet kaldı. Ama ondan sonra 12 Eylül'e açık destek verdi. Onu Sızıntı dergisindeki başka isimle yazdığı başyazılarda onları bulup ayet ve sloganda 90 yılında çıktığında koymuştum. Ve onlar sonra çok da popüler oldu. Nasıl askere ve darbe yapan askerlere övgüler düzdü. Sonra onu tevil etmeye kalktı. Daha sonra da 28 Şubat darbesinde çok kabaca beni alma onu al dercesine Erbakan'ı ve Refah Partisi'ni yem edip, askere yem edip kendini kurtarmaya çalıştı. Askerlere, 28 Şubat'ı yapan askerlere akıl vermeye kalktı televizyon programlarında. Ama sonra sıra kendisine de geldi. 28 Şubat'ı da dolayısıyla ilk başta en azından destekledi ama 28 Şubatçılar onu desteklemedi, öyle diyelim. 15 Temmuz'u da tabii ki kendisi yaptı. En büyük yalan zaten budur. Kim olduklarını bilmiyorum diyor. Beni tanıyor olabilirler, bazı derslere katılmış olabilirler, hiçbir fikrim yok. Sanki bunlar astsubay, üst çavuş vesaire. Generaller var. Onlarca general var. Yarbay, albay vesaire, binbaşı ama sırf generaller var. Demin söylediğim gibi yıllarca kendini gizleyerek var olmuş insanlar var. Ve benim alakam yok, benim bilgim yok, beni aramış ve planlarını söylemiş olsalardı onlara cinayet işliyorsunuz derdim diyor. Hiçbir şekilde yani aramış oldukları kesin ama onlara cinayet işliyorsunuz demediği de kesin. Eğer Türkiye'de Fethullah Gülen'e şu ya da bu şekilde sempati duyan, onun yapılanmasıyla irtibatlı insanlar bu darbeye bulaşmışsa ki bulaşmış, bu darbeyi organize etmişse ki etmiş, bu çok net gözüküyor. Bunun Fethullah Gülen'den habersiz olma ihtimali yok. Tabii ki Fethullah Gülen ben talimat verdim, darbeyi yaptılar ama beceremediler diyecek hali yok. Böyle bir şey dediği anda herhalde Amerika'daki ikameti de sonlanır. Ama bu tür açıklamaları en fazla karşısında zaten onu Türkiye'de Erdoğan'a göre daha iyi, daha tercih edilebilir gören bir yabancı gazeteciye söyleyebiliyor. Oradaki insanlar da, bu röportajı yapan insanlar da çok da fazla üstüne gitmiyorlar. Yani şunu söylüyor, bazıları beni tanıyor olabilir, bazıları benden etkilenmiş olabilir diyor. Çünkü belli ki ortada bir takım deliller var ama benim haberim yok diyor. Bu hareketin tarihini birazcık araştıran, birazcık Türkiye'ye gelip bu hareketle ilgili tarafsız gözlemcilere danışan eden, bu konuda yazılmış, çizilmiş şeylere bakan birisi, bu harekette böyle gevşek ilişkilerin olmadığını çok rahat görür. Burada çok net bir şekilde Fethullah Gülen'le başlayıp Fethullah Gülen'le biten bir hareket söz konusu. Dolayısıyla darbe gibi bir şeye generaller karışacak ve Fethullah Gülen'in bundan haberi olmayacak. Yani ya da olmaması imkansız. Eğer hakikaten darbeyi tasvip etmiyorsa bunu kesinlikle engellerdi. Ona rağmen, onun itirazına rağmen darbeye kalkışmış olmaları da imkansız. Dolayısıyla bu darbenin Fethullahçı subaylar tarafından onun talimatıyla yapıldığı ama başarısız olduğu için de Fethullah Gülen'in bu yalanlara sığınmak ihtiyacı hissetti. Son bir yalan daha. Türkiye'nin
demokraside ilerleme kaydetmesi, fikir farklılıklarına saygı duymasını istediğini söylüyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu hareket hoşgörü, diyalog gibi temaları öne çıkartmakla beraber kendinden olmayan kesimlere karşı çok müsamahasız bir hareket. Bunu Ergenekon balyoz süreçlerindeki güçlü oldukları dönemde çok net bir şekilde gördük. Bu hareket hoşlarına gitmeyen yazılar yazan, kitaplar yazan insanları hızla kriminalize etmesiyle bilinen bir hareket. Ve zaten ilk yıllarında ışık evleri tabir edilen öğrenci evlerine Fethullah Gülen'in kitapları dışında, izin verilen kitaplar dışında kitapların girmesine de izin vermemiş bir hareketten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu düşünce özgürlüğü, çoğulculuk gibi kavramları bir vitrin, makyaj olarak kullanabilir ama benim tanık olduğum kadarıyla bunları gerçekten sindirmiş bir hareket değil. Şurası muhakkak, bu hareketin içerisinde yer alan çok sayıda insan gerçekten çoğulculuğu, demokrasiyi savunuyor olabilir, temel hak ve özgürlükleri savunuyor olabilir ama Fethullah Gülen'in demokrasiyle, çoğulculukla ilgili olan, onu savunan bir insan olmadığını kişisel olarak buna eminim, onu söyleyeyim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.